Dünya Helal Vakfı. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Boğazından geçecek lokmanın emniyetinden sorumlu olan Müslüman, bu durumda ne yapmalıdır? Gözün görmediğine gönül katlanır diyerek önüne ne getirilirse yemeye devam mı etmeli? Yoksa her konuda olması gerektiği gibi silkinip hiç olmazsa ne yediğini araştırıp kontrol mü etmeli? Daha da önemlisi, dizginleri ve ipleri gayrimüslimlerin elinde olan bu mekanizmadan kendisini kurtarmak için bir şeyler mi yapmalı, yoksa uykusuna devam mı etmeli? Rabbimize şükürler olsun ki, modernitenin kocaman çarklarında üretilen ürünlerin arasında unutulmuş, kaybolmaya yüz tutmuş, helal ve tayyip ürün problemimizin çözülmeye başlandığı ve tekrar üretilebilir duruma getirildiği bir döneme gelmiş bulunmaktayız. Bugün, Gimdes Helal ve Tayyip sertifikasına sahip 10.000'e yakın ürün market raflarında dünya Müslümanlarının ve tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur. Ne var ki sertifikalandırılmış ürünlerle birlikte bilinçli insan ve bilinçli topluma olan ihtiyacımız bu meseledeki en temel problemimizdir. Tam da bu durum Dünya Helal Vakfı'nın kuruluşunu kaçınılmaz kılmıştır. Gıda, kozmetik, ilaç, sağlık malzemeleri, temizlik ürünleri, ihtiyaç maddeleri ve benzeri konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak, etkilemek ve sonuçlarını kamuoyuna ve ilgililere duyurmak, helal ve tayyip bir üretim sisteminin işlerliğinin artması ve eksikliklerinin giderilmesi için gıda, ilaç, kozmetik, ihtiyaç maddeleri ve diğer hizmet ürünlerinin kontrolünü sürdürmek, faaliyet alanına giren konularda eğitim olanakları sunmak, meslek lisesi, üniversite, enstitü gibi eğitim kurumlarının açılması için gerekli faaliyetleri planlayarak uygulamak, laboratuvar merkezleri, inceleme ve denetim birimleri kurmak, uluslararası alanda denetçi yetiştirmek, Dünya Helal Vakfı'nın temel faaliyetler arasında yer almaktadır. Bu maddelerin yanı sıra Dünya Helal Vakfı kuruluş amaçları olarak sıralayabileceğimiz konular şöyledir. Türkiye ve dünyada İslam ümmeti için ortak helal ve tayyip bir standart oluşturma çalışmalarını organize etmek, gıda maddeleri, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüketicilerin kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleriyle ilgili İslam'a ve insan sağlığına uygun standartları belirleyerek uygulanmasının teşviki için gerekli faaliyetleri yürütmek, dünyada üretimi etkileyen, bununla birlikte İslam ümmeti için tehlikeli bir durum arz eden kurumların ve faktörlerin üretim kaynakları, üretim proses ve teknolojilerinin oluşturduğu sıkıntıların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak, toplumumuzun ve İslam ümmetinin helal ve tayyip tüketim hususunda bilinçlenebilmesi için çalışmalarda bulunmak, İslam ümmetinin kullandığı bütün gıda ve ihtiyaç maddelerinin inancı bakımından kullanılabilir olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı gibi hususlarda bilinçli insan ve bilinçli toplum yetiştirilmesi hususunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, projeler üretmektir. Ayrıca Dünya Helal Vakfı, uluslararası nitelikte Darul Halal Medresesi, helal ürünleri araştırma laboratuvarı, nitelikli eleman yetiştirmek için gençlerimize burslar verecek bir hayır merkezi oluşturma gayretindedir. Batı modernitesinin İslam ümmetinin üzerinde oynadığı oyunlardan, yaptığı tahribatlardan
eğitim ve öğretim biçimimiz de payını almış bulunmaktadır. Eğitim müfredatımızdan okul mimari yapısına kadar Batı'nın örnek alınması sonucunda Müslüman olmasına rağmen İslami bilgisi zayıf, İslam'ın emir ve yasaklarından habersiz, Müslümanlığın vazifeleri konusunda bilgi sahibi olmadan eğitim sürecini tamamlamış nesiller yetiştirdik. Gelecek nesillerimizin İslami yaşantıdan uzak olmaması, tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil ve benzeri hizmet ve ürünlerde yetiştirme sürecinden üretim sürecine ve denetim uygulamalarına kadar teknik bilginin yanında İslami kaidelerde de yeterli eğitimini almış, şuurlu bir nesil yetiştirmek üzere Darul Halal Medresesi projesi düşünülmüştür. Darul Halal Medresesi projesiyle gelecek nesillerimizin büyük tehlikelerden korunacağına inanmaktayız. Öte yandan gelecek nesillerimize gıda ve ihtiyaç maddelerinin helal, haram ve şüpheli ayrımında doğru, anlaşılır ve bilimsel ölçülere uygun bilgilerin edinilebileceği ve buna dönük ilmi çalışmaların yapılabileceği bir eğitim sürecinin uygulamasının günümüz piyasasının en büyük ihtiyacı olduğuna şahit olmaktayız. Vasıflı eleman istihdamında İslami kuralların bilincinde insan ihtiyacını karşılamak, dünya çapında akreditasyon ve dünya standartlarında eğitim verilerek uluslararası kalitede eğitim ve kariyer imkanı sağlamak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gıda mevzuatlarına hakim, bilimsel, teknolojik gelişme ve İslami kurallar doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış, helal ve haram kavramlarına vakıf, nitelikli meslek sahiplerini yetiştirmek için yola çıktık. İslami ilimler ışığında bilime hizmet etmek, bugün bilim adı altında karanlığa gömülmüş dünyamızı aydınlatacak yeni Farabiler, İbn Sina'lar, Ali Kuşçular, El-Biruniler, Mimar Sinanlar, Kindiler, Battaniler, Sabit bin Kurralar ve Nurettin Batruciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Modernitenin bütün tahribatlarına rağmen toplumumuz öz değerleri içerisinde paylaşma ve yardımlaşma duygusunu muhafaza etmektedir. Milletimiz hayırseverlik hasletlerini kaybetmeyen bir toplum olma özelliğini korumaktadır. Biiznillah hayır merkezimiz bu insani ve dini görevimizi yapma vesilesi olacaktır. Bütün gönüllü hayır sahibi kardeşlerimizi bu hayırlı hizmetlere paydaş olmaya davet ediyoruz. Bütün dünyaya ibretle bakıldığı zaman açıkça görülen hakikat odur ki, yeni milenyumda dünya gerçek inkılabı kebire hazırlanıyor. Bu inkılap inşallah materyalizmin, emperyalizmin ve sömürünün sonu, maneviyatın ve imanın inkılabı olacaktır. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz. Dünya Helal Vakfı